Hoş geldiniz sayın hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli misafirlerimiz. Tekrar hoş geldiniz. Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi Esra Karaoğlu. Müzikoloji Bölümü 2025 bahar yarı yılı etkinliklerimizi müzikoloji ana bilim dalı olarak düzenlediğimiz bir seminerle başlatıyoruz. Biri mezun, diğeri tez aşamasında iki lisansüstü öğrencimiz yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verecekler. Bugünkü konular üzerinde bu çalışmalar hem müzikoloji hem caz alanında akademik kariyer yapan öğrencilerimize de referans niteliğinde olacaktır diye düşünüyoruz. İlk sunumu müzikoloji yüksek lisans 2019 mezunumuz Deniz İlbi yapacak. Kendisi halen Porto Üniversitesi'nde doktora tez aşamasında toplumsal cinsiyet ve caz araştırmalarını sürdürüyor. İkinci ve son sunumu ise yine tez aşamasında olan müzikoloji yüksek lisans öğrencimiz Şenay Ocak yapacak. Kendisi aynı zamanda bir caz vokalisti. Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde her iki konuşmacımız da caz alanında öncü olan Türk kadın caz müzisyenlerini araştırdıkları test çalışmalarına dair konuşacaklar. Bunun yanı sıra diğer müzik çalışmalarından da kısaca bahsedecekler. Sorularınız ve veya yorumlarınız olursa seminer bitiminde zaman kalırsa alabiliriz. Bu arada şu an bulunduğumuz salona ismi verilen, yaklaşık 6 ay kadar önce aramızdan ayrılan ve birçoğumuzun üzerinde emekleri olan değerli Mete Sakpınar hocamızı da huzurunuzda bir kez daha saygıyla anmak istiyorum. Teşekkürler. Söz sizde. Teşekkürler hocam. Merhaba herkese. Öncelikle bu seminere katılmaktan ve çalışmalarımı sizlerle paylaşmaktan dolayı sevinçliyim. Kendimden biraz bahsedecek olursam, İtalyan Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimi aldım. Daha sonra uzun bir süre İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nda sanatçı asistanı olarak çalıştım ve yine sanatçı asistanlığı yaptığım Barış İçin Müzik Vakfı'nın Ağustos 2014'te Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediği Sistema Europe Orkestra kampında Esra Hoca ile tanıştım ve müzikoloji hayalim canlandı. Aslında çocukluğumdan beri piyano çaldığım için konservatuvarda okumak hep hayalim olmuştu. Bu vesileyle 2 yıl boyunca giriş sınavlarına hazırlandım ve Eylül 2016'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başladım. İlk akademik yılın sonunda geçmişteki opera ilgim ve Esra Hoca'nın da yönlendirmesiyle Puccini ve Wagner operalarında kadın karakterlerin işlenişi başlıklı bir bildiri yazdık. Ve 2017 sonbaharında Muğla Bodrum'da düzenlenen 4. Müzik ve Dans Kongresi'nde sunduk. Tez aşamasına geldiğimde ise sosyoloji geçmişim ve kadın çalışmalarına ilgim dolayısıyla toplumsal cinsiyet meselesini bu kez caz alanında araştırmayı seçtim. Böylece yaklaşık 2 yıllık veri toplama süreci sonunda Türkiye'de enstrüman çalan kadın caz müzisyenlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi başlıklı tez çalışmasıyla 2019'da yüksek lisansımı tamamladım. Şu an Portekiz'de Porto Üniversitesi SITSEM Disiplinler Arası Araştırma Merkezi'nde burslu doktora yapıyorum. Caz ve toplumsal cinsiyet çalışmalarımı sürdürüyorum. YASPİM yani Uluslararası Popüler Müzik Çalışmaları Derneği'nin Portekiz Şubesi'nin de üyesiyim. Akademik çalışmalarımın dışında zaman zaman Andante Klasik Müzik Dergisi'ne ve Jazz Kolik portalına çeşitli yazı ve söyleşilerle katkıda bulundum. Ayrıca hikayesini yazdığım Marty John ve Mor Kedi Pacino adlı çocuk kitabı da 2021 yılında Büyülü Fener Yayınları tarafından yayımlandı. Bugün ise sizlere özellikle yüksek lisans tezim başta olmak üzere doktora sürecimi de kapsayan akademik çalışmalarımdan bahsedeceğim. Ekranda tezimin kapağını ve konservatuvarımızın eski binasında gerçekleşen tez savunma günümü paylaştım. Yüksek lisans savunmamın jüri üyeleri, tez danışmanım, Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Doçent Doktor Esra Karaoğlu ile birlikte okulumuz Caz Ana Sanat Dalı'nın o dönem başkanı Profesör Doktor Gülden Testel ve İTÜ Müzikoloji bölümünden Profesör Doktor Belma Oğlu oldu. Bu tez çalışmasında Türkiye'de caz alanında aktif olan kadın müzisyenler aracılığıyla toplumsal cinsiyet rollerinin kadınların kariyer süreçlerini nasıl etkilediği, kadın müzisyenlerin erkek egemen sektörde görünür olmak için ne gibi aşamalardan geçtikleri, caz müziğinde kadınlara atfedilen rollerin neler olduğu gibi soruları araştırdığım bir analiz yaptım. İçindekiler sayfasını paylaştığım tez çalışmamın kapsamını caz sahnesinde enstrüman çalan kadınların azınlıkta olmalarından yola çıkarak Türkiye'de enstrüman çalan kadın caz müzisyenleriyle sınırlandırıp
kaynak kişi olarak seçilen isimlerle derinlemesine görüşmeler yaptım. Ve bu çalışma ile Türkiye'de akademik anlamda derin bir araştırmaya rastlanmamış kadın cazcılar hakkında sistematik bir referans oluşturmaya çalıştım. Tezin giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, çalıştırmayı gerçekleştirmek için kullandığım nitel analiz gibi başlıca yöntem ve teknikler, çalışma süreci ve yaptığım literatür taramasını anlatıp bu çalışmada faydalandığım temel metodoloji olan toplumsal cinsiyet ve feminist teori hakkında bilgi verdim. Birinci bölümde kronolojik bir anlatımla dünyada caz tarihçesi ve öncü caz kadınları, alt başlıkta ise Türkiye'de cazın tarihçesi ve öncü Türk kadın caz şarkıcıları hakkında derlediğim bilgileri paylaştım. İkinci bölümde Türkiye'de enstrüman çalan kadın caz müzisyenlerinden genel olarak bahsedip kaynak kişi olarak seçtiğimiz kadın caz müzisyenlerini kadınlar özelinde ilk kez kronolojik bir kuşak çalışması deneyerek birçoğunun biyografik bilgileri ulaşılabilir herhangi bir yazılı kaynakta derli toplu bir şekilde bulunmadığından bu araştırma için yaptığım görüşmelerden, çevrim içi kaynaklardan ve kendi kişisel arşivlerimden derlediğim özgeçmişlerini sundum. Üçüncü bölümde ise tez çalışmanın esas konusu olan Türkiye'de enstrüman çalan kadın caz müzisyenlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilmesine geçerek görüşme sorularını da oluşturan sorunlardan yola çıkan alt başlıklarla inceledim. Sonuç bölümünde ise bu tez çalışması boyunca tespit ettiğimiz bulguları sundum ve bu tespitler neticesinde ortaya çıkardığımız önerileri paylaştım. Çalışmaya başlarken yaptığım ön araştırmada karşılaştığım enstrüman çalan kadın caz müzisyeni yok, çok az gibi yaygın algıya rağmen yolu cazla kesişen 20'ye yakın isme ulaştım. Ancak sahne faaliyetleri, çıkardıkları albümler, katıldıkları caz projeleri, yaratıcılık süreçleri ve benzeri mesleki performanslarını dikkate alarak aralarından 8 kişiyi çalışmamın odak noktası haline getirdim. Bu müzisyenlerin ortak noktaları hepsinin enstrüman çalmalarının yanı sıra birçoğunun besteci de olması ve kendi kurdukları gruplarda liderlik de yapmaları. Görüştüğüm bu 8 kadın caz müzisyenini doğum tarihlerine göre kuşaklara ayırdık. 60'lar itibariyle birinci kuşak, Türkiye'deki ilk kadın caz piyanisti ve besteci Nilüfer Verdi, yine piyanist ve besteci Ayşe Tütüncü ve davulcu Canan Aykent. 70'ler ikinci kuşağın tek temsilcisi, piyanist, besteci, aranjör, şarkıcı ve eğitmen Selen Gül'ün. 80'ler üçüncü kuşak, kontrbasçı, besteci ve şarkıcı Esra Kayıkçı, bas gitarist, besteci ve şarkıcı Ceyda Köybaşıoğlu, piyanist, besteci Eda Ant ve yine piyanist ve besteci Bilge Günaydın. Kaynak kişilere ilişkin temel bilgilerin olduğu tabloyu ekranda görebilirsiniz. Tezin üzerinden birkaç yıl geçtiğinden bilgilerde değişiklikler ve gelişmeler oldu tabii. Güncellemeleri kırmızı renkle gösterdim. Siz tabloyu incelerken kaynak kişilerden kısa örnek parçalar dinletmek istiyorum.
Yokluğun adlı bestesi. Bir yangın bu, hasretle tüten, alevleriyle buz gibi kesen. Ceyda Gülbaşoğlu'nun kontrbas çalıp vokal yaptığı Anla Anmak isimli. Yalancı bağıra mal olur ayrılık, yüreğim emanet ellerimde. Son olarak Deniz Bilge Günaydın'ın Güvercin adlı bestesi. Sonuç olarak toplumsal olarak cazda kadınlara uygun görülen rollerin neler olduğu araştırıldığında kadın caz müzisyenlerinden beklenen rolün genellikle şarkıcılık olduğu, enstrüman çalma ve veya beste yapmanın kadınlarla ilişkilendirilmediği ve şarkıcılık dışında caz müzisyenliği yapan kadınların şaşkınlıkla karşılandığı gibi veriler ortaya çıkmıştır. Kaynak kişilerin demeçlerinden hareketle kadınların caz müzisyenliğinde önlerinde rol model görmesinin ne kadar önemli ve etkili olduğunu, dolayısıyla Türkiye'de kadın caz müzisyeni sayısı arttıkça gelecek kuşakların da yollarının daha açık ve engelsiz olacağını, caz alanında enstrüman çalarak yer alma tercihlerinin de oransal olarak artacağını söylemek mümkündür. Bu çalışmada yapılan kuşak çalışmasında da gözlemlenebileceği gibi enstrüman çalan kadın caz müzisyenlerinin sayıları gün geçtikçe çoğalmaktadır ve bu durum cazda kadın erkek eşitliğinin sağlanması açısından umut vericidir. Çağdaş feminist araştırmacılar sadece bilginin üretiminin değil, bu bilgiyle aksiyona yönelik stratejilerin saptanmasının da değerli olduğunu düşünürler. Bu bağlamda bu çalışmanın sonucunda edinilen çıkarımlardan hareketle ben de aksiyona teşvik olabilecek bazı öneriler sundum. Örneğin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın müzisyenler için özel girişimlerde bulunmak üzere sağlanacak olanaklar geliştirilebilir. Feminizmi benimseyen kuruluşlar tarafından kadın eserlerini içeren referanslar ile festival ve benzeri müzik etkinlikleri ve veya kadın caz festivalleri düzenlenebilir. Festivallerde kadınlara fırsat eşitliği yaratmak üzere örneğin İstanbul Müzik Festivali'ndeki Yarının Kadın Yıldızları, Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu gibi benzer bir proje paralel olarak caz festivallerinde de gerçekleştirilebilir. Ayrıca festival katılımcılarının %50'sinin kadın, trans ve non-binary olmasını amaçlayarak festivallerin ve müzik organizasyonlarının cinsiyet eşitliği sağlamasına teşvik eden uluslararası bir girişim olan Key Change taahhüdünü imzalayan İstanbul Caz Festivali ve Ankara Caz Festivali gibi bu fırsat eşitliği girişimi Türkiye'de düzenlenen tüm müzik festivalleri tarafından da uygulanabilir. Bu araştırma sırasında ulaşılabilen tüm yazılı, işitsel ve görsel kaynaklarda kadın caz müzisyenleriyle ilgili yeterli veri bulma sıkıntısı yaşandığından, dünyada belgesel niteliğindeki Women in Jazz ve Ladies Swing the Blues örnekleri gibi Türkiye'de de kadınlarla ilgili belgesellerin sayılarının artması, yeni araştırmalara ışık tutması açısından faydalı olacaktır. Kadın ve caz konusunun dünya literatüründe nispeten daha geniş bir yer bulduğu, araştırmanın literatür taramasında tespit edilip
bir kısmına çalışmanın kaynakçasında yer verilmiştir. Buradan hareketle bu örneklerin çevirileri yapılarak Türkiye'deki örnekleri de derinleştirilebilir. Türkiye genelinde bir Kadın Cazcılar Derneği ve veya kadın müzik kolektifleri oluşturulabilir. Örneğin Blues Derneği 2018'de yine bir kadın müzisyen Göksen'in Tuncalı girişimiyle kurulmuştur. Yine kadın müzisyenler için dayanışma, savunuculuk, eğitim ve birlikte üretim platformu olan Sisters Music Chain'de müzik endüstrisi profesyoneli Funda Lena girişimiyle 2022'de kurulmuştur. Jürili orkestra seçmelerine caz alanında da blind audition denilen adayların görülmeden paravanla dinlendiği standart getirilerek adaylar cinsiyetlerinden bağımsız olarak değerlendirilebilir. Keza araştırma sırasında yurt dışındaki örneklerde bu uygulamayla kadın adayların seçiminin sayıca yükseldiği gözlemlenmiştir. Türkiye'de caz eğitimi veren kurumlarda da bu alanda cinsiyet eşitliğine dair farkındalık kazandıran müfredatlar oluşturulmasıyla henüz eğitim aşamasındaki caz müzisyenlerini bilinçlendirmeye yönelik katkı sağlanabilir. Örneğin 3 Grammy ödüllü kadın caz davulcusu Terry Lynn Carrington tarafından 2018 yılında kurulan Berkeley Caz ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti Enstitüsü, caz eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliği için aktivizmin sistematikleştirilmesini göstermektedir. Türkiye'de de konservatuarlarda, müzik, caz eğitimi veren kurumlarda benzer enstitüler kurulması, cazda toplumsal cinsiyet eşitliği teşvikine katkı sağlayabilir. Bilge Günaydın da geldi aramıza, 4. kuşaktan sevgili piyanist ve besteci. Bestesini çalmıştım. Evet. Ben de çalmıştım ilk ben. Öyle mi? Evet, evet. Ben ikinci altı saksafon. Evet. Yüksek lisans mezuniyetim sonrasında tezimle ilgili çalışmalar, üretimler yapmaya devam ettim. Bunlardan ilki Haziran 2020'de uluslararası hakemli bir dergi olan Musicologist dergisinde tezimden ürettiğimiz makaleyi İngilizce yayınlamak oldu. Aralık 2020'de sosyoloji lisansından hocalarım Doçent Doktor Ufuk Özcan ve Profesör Doktor Ertan Eğribel'in önerileriyle kitap formatında uluslararası hakemli bir dergi olan Sosyologca dergisinde yine tezden ürettiğim Türkçe bir makale yayınladım. Ekranda sırasıyla kitap kapağının, içindekiler sayfasının ve makalemin ilk sayfasının görselleri mevcut. Caz alanında öncü bir konferans olan 2020'de başvurup kabul aldığımız fakat Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen Uluslararası Rhythm Changes konferansına Ağustos 2022'de Amsterdam'da katıldık ve yüksek lisans tezimi sunduk. Ekranda sunumumuzdan ve konferansın son gününden fotoğrafımızı görebilirsiniz. Jazzkulüp.com portalı kurucusu, editörü ve İKSV Caz Festivali Danışma Kurulu üyesi Feridun Ertaşkan'ın çağrısıyla tez için yaptığım görüşmeleri Toplumsal Cinsiyet Söyleşileri adı altında seri olarak yayınladım ve bu sayede söyleşiler geniş bir kitleye ulaştı. Esra Hoca'nın hazırlayıp sunduğu Yeni Başlayanlara Klasik Müzik Podcast'ine bonus bir bölüm olarak Cazda Kadın Müzisyenler adıyla tezden ve kaynak kişilerden bahsedip eserlerini çaldığımız bir bölüm hazırlayıp kaydettik. Dilerseniz Spotify ve benzeri çeşitli platformlardan dinleyebilirsiniz. Çok kısaca doktora serüvenimden de bahsetmek isterim. Toplumsal cinsiyet ve caz deneyimimi geliştirmek üzere doktora eğitimiyle akademik kariyere devam etmek istedim. Ve bu amaçla yaptığım yurt dışı başvuruları neticesinde Porto Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin bünyesindeki SIDSEM, Transdisipliner Araştırma Merkezi, Somut ve Somut Olmayan Miras Araştırma Grubu'na katıldım. Ve akabinde Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı'nın açtığı burs yarışmasını birinciliği paylaşarak Porto Üniversitesi Tarih Bölümüne burslu doktor öğrencisi olarak girdim. Bu bölümde yürüttüğüm doktora tez çalışmamın konusu ise Çağdaş Portekiz tarihinde kadın caz liderleri. Bu kez enstrüman çalanlar ile birlikte şarkıcı kadın caz müzisyenleri de araştırmamın kapsamında. Tezi İngilizce yazdığım için ekranda gördüğünüz konu başlığını şöyle özetleyebilirim. 1966'dan 2020'ye Portekiz'de cinsiyet temelli çağdaş caz tarihi sahnesindeki lider kadınları araştırıyorum. Tez araştırmamı 3 danışman ile yürütüyorum.
Ana danışmanım sosyolog Paula Guerra. Hatta kendisi Mayıs ayında konferans vermek üzere okulumuza gelecek. Eş danışmanlarım ise tarihçi Conceição Meirelles ve etnomüzikolog Pedro Crevinho. Şu an doktoramın son yılındayım ve tez aşamasındayım. Doktora araştırmam sırasında bir yandan çeşitli konferanslara katılıp doktora tez çalışmamla ilgili sunumlar yapıyorum. Bunlardan birkaçının görselini ekranda paylaştım. Porto Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Amelia Polonia'nın davetiyle Mayıs 2024'te Porto Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen Gender and Citizenship, yani toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık seminerinde Türkiye ve Portekiz devrimlerinde cazda toplumsal cinsiyet temsilleri başlıklı bir sunum yaptım. Türkiye'de Cumhuriyet rejimine geçişimizin 100. yıl dönümü olan 2023 yılı ve Portekiz'in faşizmi devirerek özgürlüğüne kavuştuğu 25 Nisan Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümü olan 2024 yılının özel kesişiminden yola çıkarak Türk ve Portekiz devrimlerinden ve bu dönemlerde cazda kadın temsilinden bahsettim. Todas as Artes adlı Brezilya-Portekiz ortak dergisinin 5. sayısında kitap incelemem yayımlandı. İncelemesini yaptığım kitap, caz ve kadın çalışmaları alanında öncü bir araştırmacı olan sosyolog Mari Buscatto'nun 2022 yılında yayınladığı Women in Jazz, Musicality, Femininity, Marginalization, yani cazda kadınlar, müzikalite, kadınlık, dışlanma adlı çalışmasıydı. Ekranda dergi kapağı ve makalemin ilk sayfasının görselleri mevcut. 2024 yazında Portekiz'de düzenlenen Kismif, Combart ve Todas as Artes, Todos os Nomes konferanslarının organizasyon komitesinde yer aldım. Ve 10. Kismif konferansının bazı oturumlarını yönettim. Ekranda da sevgili Şenay ve Esra Hoca'nın oturumundan fotoğrafımızı paylaşıyorum. Yine 10. Kismif konferansında doktora tez danışmanlarımdan etnomüzikolog Pedro Crevinho ile ortaklaşa bir yuvarlak masa toplantısı düzenledik. Ekranda diğer konuşmacılarla birlikte toplantıdan fotoğrafımız var. Portekiz'in geçmiş ve günümüz caz sahnesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularını ele aldık. Son olarak yine Esra Hoca'nın teklifiyle kendisinin müzik ve toplumsal cinsiyet doktora derslerine çevrim içi olarak katılıp hem mevcut öğrencilere örnek teşkil edebilmek adına çalışmalarımdan bahsediyorum. Hem de her yeni akademik yılda yenilenen akademisyen adaylarıyla bir ağ oluşturup araştırmalarımız için fikir alışverişinde bulunarak örneğin bugünkü gibi etkinlikler de planlıyoruz. Bu buluşmalardan fotoğraflarımızı da ekranda paylaşıyorum. Katılımınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekrandaki adreslerden bana ve bu sunumda bahsettiğim akademik araştırmalarıma ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sözü Şenay'a devrediyorum. Merhabalar, ben Şenay Ocak. İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda çeşitli caz festivalleri, konser etkinlikleri ve caz kulüplerinde performans yapan bir caz vokalistiyim. İlk olarak lise yıllarında rock söylerken zamanla caza ilgi duymaya başladım. Üniversiteden sonra 2015'te İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Müzik Yüksek Lisans Programı Caz Akademisi Hazırlık Bölümüne girdim ve cazın öncü isimlerinden dersler alarak merakımı profesyonel alana da taşıdım. 2017-2018 yılları arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile konserler gerçekleştirdik. Senfoni konserlerinden başka Türkiye'de Ankara Caz Festivali, Cer Modern, Sam's Bistro Caz, İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi 2020 Caz Festivali, Nardis Jazz Club, Yer Değirmeni Sanat, Cemal Reşit Rey, Fuaye, Boğa Sahne, Divine Jazz Club gibi çeşitli mekanlarda pek çok konser projesinde yer aldım. Yurt dışında ise 2018'de İtalya Culture of the Spirit Festival, 2024'te Almanya Dortmund Hintergasse Bar, Katar Doha Four Seasons Hotel'de çeşitli caz performansları gerçekleştirdim.
2019 itibariyle Ankara Cermodern, Bilkent Üniversitesi Müzik Kulübü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Caz Topluluğu ve ODTÜ Verimlilik Topluluğu ile Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı, İzmir Tilki Sanat Atölyesi, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Caz Ensemble, Türk-Amerikan Derneği, Köprü Sanat Atölyesi ve Stüdyo Gaya Eğitim Merkezi gibi kurum ve kuruluşlara caz atölyeleri hazırladı. ...2020 yılından bugüne Kafasına Göre Dergi, Ot Dergi, Lento Edebiyat Dergisi, Kırık Plak Dergisi, Caz Dergisi ve Caz Kolik gibi basılı ve çevrim içi mecralarda caz hakkında yazdığım çeşitli makalelerim yayınlandı. 2021'de de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimine başladım. 2022'de Zorba TV Dergi YouTube kanalında halen yayınlanmakta olan Şenay Ocak ile Caz Arası başlıklı öncü müzisyenleri ağırladığım caz söyleşilerini yapmaya başladım. 2023'te Swing Berries caz grubuyla Bye Bye Blackbird ve Olta 14 kolektif albümünde söz ve müziği bana ait Ucuz Romantik adlı single çalışmalarım yayınlandı. Aynı yılın Eylül ayında da tez danışmanım Doçent Doktor Esra Karaoğlu'nun Yeni Başlayanlara Klasik Müzik Podcast serisine Cazda Kadın Müzisyenler başlığıyla Amerikalı kadın cazcıları ve eserleri hakkında bir bonus bölüm hazırladık. Hatta bu çalışmanın bir anlatılı dinletiye dönüşmüş halini de 29 Mayıs'ta yine bu salonda gerçekleştireceğiz. Hepinizi bekleriz. 2024 yılı Nisan ayında yine Esra Hocam'la birlikte Avusturya Graz Üniversitesi'nde gerçekleşen 6. Uluslararası Caz Konferansı'na Rhythm Changes Jazz Encounters başvurumuz kabul edildi. Temmuz ayında da Portekiz Porto Üniversitesi'nde gerçekleşen 10. Uluslararası KISMIF Konferansı'na katılarak sevgili Deniz İlbi moderatörlüğünde tezimle ilgili İngilizce bir sunum gerçekleştirdik. Şimdi de sizlere halen yazma aşamasında olduğum Sevinç Tevz örneği üzerinden cazda diva kavramı başlıklı tez çalışmamla ilgili bir sunum daha yapacağım. Araştırmamın amacı 20. yüzyılda Türkiye'nin ilk caz vokalisti kabul edilen ve kariyerinde başka ilklere öncülüğüyle de diva unvanına layık görülen Sevinç Tevz özelinde caz sahnesinde kadın vokalistin toplumsal cinsiyet açısından rolü nedir? Tarihsel süreçte nasıl değişim göstermiştir? Buradan hareketle uluslararası örneklerle benzerlikleri veya farklılıkları nelerdir gibi sorular üzerinden cazda diva kavramına odaklanmaktır. Konunun kapsamı, Türkiye'de caz alanında kaynak kişilerle görüşme yapılarak belirlenen sınırlar çerçevesinde netleştirilmiştir. Ayrıca tez çalışması boyunca nitel araştırma yöntemleri kullanılarak divalık kavramının tarihte tanrıça veya cadılık sembolleriyle bir korelasyonu var mıdır hipotezi bağlamında tarihsel yöntem ve feminist kuramdan da faydalanılmaktadır. Sevinç Tevz'in Türkiye'deki eğitimi ve kariyeriyle ilgili dönüm noktaları kronolojik olarak slaytta görüldüğü gibidir. Türk cazının anası olarak da bilinen Sevinç Tevz, ilk kez Türkçe caz seslendiren ve scat singing denen doğaçlama vokal tekniğini de kullanan Türkiye'nin ilk caz vokalistidir. İstanbul'da işlettiği Türkiye'nin kültürel ve sanatsal hayatına katkıda bulunan öncü caz kulübü Rhythm Section'la girişimcilik ruhunu da sergileyerek kariyerinde daha pek çok farklı alanda inisiyatif alıp eğlence sektöründe kadınların sadece bir nesne olarak görülmesini gözle görülür biçimde değiştirir. Kadın vokalistlerde nadir bulunan kontralto ses aralığı ile caz gibi küresel bir sanat dalında uluslararası başarılara imza atarak birçok ülkede Türkiye'yi temsil etmiştir. Ailesi de 4 kuşak müzisyen olmasına rağmen sahneye çıkmaması konusunda tavır alsalar da Sevinç Tevz hedeflerine ulaşma cesareti ve kararlılığını göstermiştir. Konservatuvar mezunu, Türkiye'nin öncü caz kulübünü işleten, önemli yarışmalar kazanan, yurt içi ve dışında radyo TV yayınları ile çeşitli mekanlar ve festivallerde sahneye çıkarak uluslararası beğeni kazanan çok yönlü bir kariyer inşa etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'den yurt dışına çıkan ve Yunanistan'a giderek Türkiye'yi yurt dışında temsil eden ilk Türk vokalist olarak
1946 ve 1950 yıllarında Atina'da verdiği konserlerle beğeni toplamıştır. 1951'de Fransız şarkıcı Edith Piaf, Mısır'da bir kulüpte karşılaştığı Sevinç Tevzi bizzat kutlayarak kendisine olan hayranlığını dile getirmiştir. Ayrıca 1948'de Amerika New York'ta yapılan World Jazz Festival'da Türk-Amerikalı müzik yapımcısı Arif Mardin'in bestesi Longing for You ile Sarah Vaughan'ı geride bırakarak birinci olmuş ve böylece Diva ünvanı da tescillenmiştir. Repertuarında ana dili Türkçe dışında bildiği yabancı diller olan İngilizce ve Fransızca şarkılar da mevcuttur. Sevinç Tevzi'nin ulaşılabilen uluslararası performansları kronolojik olarak 2 slayta yayılmış tablodaki gibidir. Sevinç Tevzi ve çağdaşı olan Amerikalı meslektaşları üzerinden belirlediğimiz divalık kriterlerini değerlendirmeye geçmeden önce nadir bulunan kayıtlarından birkaç dakikalık müzik örnekleri dinletmek istiyorum. Now the second composition by Arif Mardin is called Longing for You. This is more or less of a ballad and it's sung by Miss Sevinç Tevzi of Istanbul, who is a very fine Turkish jazz singer. As a matter of fact, Miss Tevzi was here last year and she appeared on several television shows, and the singing, of course, is very reminiscent of the 2 great American jazz vocalists, Sarah Vaughan and Ella Fitzgerald. Here she is singing Arif Mardin's Longing for You. Ön araştırmamızda elbette pek çok caz vokalisti bilgisi bulunsa da araştırma devam ettikçe çeşitli kaynaklardan ortaya çıkardığımız ortak divalık kriterleriyle caz vokalistlerinin değerlendirilmesi bu çalışmadaki caz divaları listesinin çerçevesini belirlemektedir. Tarihsel süreçte geriye gidildiğinde 20. yüzyılda kronolojik olarak ilk isim sesi kadar mikrofonunu da enstrüman gibi ustalıkla kullanan Amerika'nın ilk caz divası Billie Holiday olur. Holiday'i şarkıların First Lady'si, cazın kraliçesi olarak da anılan Ella Fitzgerald, ilahi olan The Divine One lakabıyla Sarah Vaughan ve 1960'da Caz Kültür Ödülü alan ilk kadın müzisyen olan Nina Simone takip eder. Toplumsal normlara meydan okuyarak değiştirme iradesi gösteren bu 4 kadınla birlikte aynı dönemde Türkiye'den Sevinç Tevzi de diva yapan en önemli ortak kriterler ise birkaç kaynakta birden sıklıkla vurgulanan çoklu yetenek sahibi, ilham verici, güçlü ve sıra dışı olmalarıdır.
1. Çoklu yetenek sahibi olmak. Bulgular 4 Amerikalı caz divası ve Türkiye'nin ilk caz divası Sevinç Tevsin, yüksek şarkı söyleme kabiliyetlerinin yanı sıra vokalistliğin etrafında şekillendirdikleri kariyerlerinde enstrümantalistlik, bestecilik, söz yazarlığı ve mekan işletmeciliği gibi alanlarda da yer aldıklarını göstermiştir. 2. İlham verici olmak. Bulgular, bu 5 caz divasının benzersiz müzisyen kimlikleriyle birlikte çalıştıkları orkestralar ve caz müzisyenleriyle verdikleri konserler ve yaptıkları kayıtların büyük beğeni topladığını ve kendilerinden sonraki birçok müzisyene de ilham verici olduklarını göstermiştir. 3. Güçlü olmak. Bulgular her birinin kendi dönemlerinin öncü kadın caz vokalistleri olmalarının yanı sıra ırksal, ekonomik, politik ve cinsiyetle ilgili de dönemin tüm zorluklarını aşarak başarılı ve güçlü olduklarını göstermiştir. 4. Sıra dışı olmak. Bulgular, bu isimlerin sanat ve özel yaşamlarındaki bazı tutum ve tavırlarının aşırılık düzeyinde sıra dışı olduğunun vurgulandığını göstermiştir. Latince tanrıça anlamına gelen divus sözcüğünden türetilen diva kavramı operada çok güzel, ilahi olan sese sahip kadın anlamındayken 19. yüzyıl itibarıyla bu kusursuz güzel ses tehlikeli bulunarak antipatik anlamlarla da özdeşleştirilmiştir. Kadının sesinin güzelliği ve sahip olduğu üstün yetenekler korkutucu bulunmuş ve bu gerekçeyle de diva lakabı takılmıştır. Bugün de kullanılmaya devam edilen bu kavramın olumsuz özellikler kazanması, kadınların hala patriarkal bakış açısıyla değerlendirilip eşitliğe tabi olmadığının göstergelerinden biridir. Oysa tarih öncesi dönemlerde matriarkal toplumlarda kadın erkek eşitliğinden bahsedilmektedir. Ancak yerleşik hayata geçildiğinde en büyük bedeli kadınlar öder. Özel mülkiyet ve tarımla birlikte ön feminizmde sonu gelir. Kadınlar özgürce yaşarken artık kısıtlanırlar ve patriarka doğar. Anaerkillikten ataerkilliğe uzanan sistemde eşitlik adına büyük kayıplara uğrayan kadınlar, Orta Çağ'da eril düzene göre kabul edilemez sayılan yaratıcı nitelikleri nedeniyle cadı ilan edilmiş ve yakılmışlardır. Kadınların önceleri tanrısal bir şifacıyken kötücül algı operasyonlarıyla cadılığa evrilmesi ve benzer bir bağlantısallıkla divalık kavramının da tarihsel süreçte dönüşüm göstermesi manidardır. Yetenekli ve yaratıcı kadınların psikolojik hayatları ve huylarını pek anlatan olmamıştır. Öte yandan genelde insanların, özellikle kadınların zayıflıkları üzerine çok kalem oynatılmıştır. Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz verilere göre Sevinç Tevsin de Türkiye'nin ilk caz divası olmasına rağmen Türk caz tarihi kaynaklarında ayrıntılı bir biyografisinin dahi yazılmamış olduğu ve bu dijital çağda hala en fazla 10 kaydından fazlasına ulaşılamadığı da ortaya çıkmıştır. Sevinç Tevsin'e yer veren nadir kaynakta dahi ülkesini yurt dışında temsil etmesine ve entelektüel olarak sahnede kadının rolünü değiştirmesine rağmen çalışılması zor, titiz ve fazla açık sözlü biri olduğu yönünde ifadeler tercih edilmiştir. 4 kuşak müzisyen olan ailesinin diğer üyeleri sadece Türk müziği icra etse de Sevinç Tevs uluslararası bir kariyer inşa etmiştir. Türkiye'de caz tarihi kaynaklarında çok az ismi geçmekte, bir kısmı doğrulanmamış ve gelişigüzel ifadeler yer almakta ve detaylı bilgiye ulaşılamamaktadır. Seslerinin gücünü protesto ve değişim için bir araç olarak kullanan azınlıkların müzik türlerinden alan Amerikalı siyahi vokalistler ırksal eşitlik mücadelesinde önemli bir yer sağlar. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ve Nina Simone gibi baskı sistemlerine karşı mücadele eden divaların protesto şarkıları, toplumda değişim için mücadele etmeye devam eden korkusuz aktivistlerin gelecek nesillerine de bir temel oluşturacaktır. Ancak 4 Amerikalı divanın da tüm ilgi çekici konserlerine, ilham veren sanatlarına ve olumlu niteliklerine rağmen kendilerine atfedilen olumsuzluklar, benzer özelliklere sahip yetenekli erkek sanatçılar söz konusu olduğunda tartışılmaya bile çoğu kez değer görülmemiştir. Siyahi kadınlar birçok başka stereotiple de mücadele etmek zorundadır. Amerikalı caz divalarının yaşadığı dönemde uygulanan yasalar onların hem siyahi hem de kadın olmalarından kaynaklanmıştır.
yaşamlarında yeteneklerini sergilerken ve pek çok zorlukla mücadele etmek zorunda kalırken gösterdikleri aşırı sayılan öncü ve kararlı tutumlar, onların skandala yatkın ve anlaşılması zor kişilikler olarak yansıtılmasını kolaylaştırmıştır. Bu algı, patriarkal düzenin yarattığı yanlı bir bakış açısıdır. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda yaşaması öngörülürken, yaşam mücadeleleri de adil bir değerlendirme hakkına sahip olmalıdır. Literatürde özellikle diva kavramını kibir, hırs, öfke gibi olumsuz atfedilen özellikler üzerinden de tanımlama çabası bu kavramın anlamını ironik bir şekilde değiştirmiştir. Zamanla değişen bu kavram, kadınlara ait olması nedeniyle bu hale gelmiş, erkeklerdeki deha ya da herhangi olağanüstü bir kavramda olduğu gibi sabit bir olumlu kullanıma tabi tutulamamıştır. Tıpkı tanrıça sembollerinin kökenlerinin kadının parıldamasıyla ilişkilendirilmesi gibi diva kavramı da sanattaki yaratıcı rollerle ilişkilendirilebilmelidir. Kadınlara uygun görülen toplumsal norm ve görevler, müzisyen olanlar için de geçerli kılınmış ve bu bakış açısı Simone de Beauvoir'ın kadın doğulmaz, olunur sözünü bir kez daha teyit etmiştir. Dolayısıyla her şeye rağmen kendi alanlarında inatla zincirlerini kıran çoklu yetenek sahibi, ilham verici, güçlü ve sıra dışı ilk Türk caz divası Sevinç Tevz de tıpkı Amerikalı çağdaşları gibi gelecek kuşaklara da rol modeli olarak bu ve benzeri çalışmalarla tarihte ve akademik yazımda da hak ettiği yeri almalıdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yorumlarınız, sorularınız varsa alabiliriz. Yoksa hocamız. Acaba çalışmaların cinsiyet temelli konulardaki tanımlamaları veya kavramların yeniden tanımlaması üzerine amacı var mı? Bunların yeniden tanımlanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Çünkü bir eşitlik, adil bir temellendirmeden bahsediliyorsun. Önce kavramların yeniden tanımlanması gerektiğini Ben cevaplıyorum galiba bunu diva için sorduğunuz gibi geldi. Tamam. Diva ile ilgili Bence her şey bir kere kullandığımız sözcüklerden başlıyor toplumda. Çünkü bizim maalesef ki argo ve küfür içeren şeylerimiz bile, bazı kalıplarımız, cümle kalıplarımız bile aslında kadın üzerinden ve kadının cinselliği üzerinden ya da cinsiyeti üzerinden maalesef ki tanımlanıyor şu anda. Ve bu da ister istemez bizim aslında bu eril bakış açısıyla aslında yaşadığımız topluma karşı kadınların daha zayıf bir algıyla halen süre gelmekte olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla evet bu çalışmalar sözcüklerin bile tekrardan tanımlanması gerektiğini üstünü çizerek ve onu baz alarak aslında yapılmış çalışmalar. Esra Hocam'da da ilk öyle konuşmuştuk zaten. Fikir olarak buradan çıktı yani. diva kavramı zaten evet tarih içerisinde iki anlamı da içerdiği için o bizim çok ilgimizi çekti. Yani tıpkı işte tarihte bahsedildiği gibi hani o tanrıçalık kavramıyla başlayıp sonra o diva kavramının olumlu özelliklerinin nasıl olumsuza da evrildiğiyle ilgili bir çalışma. O yüzden evet yani kavramların yeniden tanımlanması lazım. Fakat tabii tanımların da hem olumlu hem olumsuz içerikler barındırıyor olması da kendi içinde bir çelişki zaten. Umarım doğru anladık. Evet, evet. Yani teşekkür ederim. Bunun daha da baskı üzerine basılarak daha da bir yardım edilmesi gerekiyor. Evet. Evet, kesinlikle öyle. Teşekkürler. Söylediğiniz için. Okey, o zaman bizim de size teşekkürümüz var. Çok teşekkür ederiz bu genç pırıl pırıl iki akademisyen öğrencimize, mezunumuza. Öncelikle ben müzikoloji bölümü adına bu sertifikayı Deniz Teşekkürler hocam. istiyorum. Çok sağ olun. Ve Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. bu başarılı çalışmalarımızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.